Herkese selam arkadaşlar. Ben Saadet ve hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki videoda kitaplığımda gereksiz olduğunu düşündüğüm, yani benim için gereksiz olduğunu düşündüğüm, bir işime yaramayacağına inandığım kitapları çalışma odamdan çıkarmıştım. Onların hepsi şu iki bavul işte. Günlerce aradım, taradım, dedim ki bu kitapları ne yapabilirim? Nerede takas edebilirim? Lisedeyken çok fazla takas ederdim kitaplarımı. Okuyup beğenmediğim ya da bir daha okumayacağım kitapları sahaflarda takas ederdim. Tabii Trabzon'da o zamanlar çok fazla sahaf vardı. Zamanla birlikte tabii sahaftaki bu takasçılık kültürü de bayağı bir değişti, yani olmamaya başladı. Hani eskiden mesela sınav kitaplarını, test kitaplarını daha doğrusu kabul eden sahaflar artık onların hiçbirini kabul etmiyor. Çünkü hani dolu, hani herkesin istemediği kadar var. Neyse, bendekiler üniversite zamanlarımdan kalma, hani bazılarını güzel bazılarını korkunç kullandığım kitaplardı. Zaten daha önceki videoyu izlediyseniz ne tür kitaplar olduğunu biliyorsunuz. Nasıl mücadele ettiğimi bunlarla onu da biliyorsunuzdur. Şimdi Kırıkkale'de bir sahaf buldum. Sahafla konuştuk. Dedim ki elimde şöyle kitaplar var. Ben bunları dedim sizdeki kitaplarla, bazı almak istediğim kitaplarla takas edebilir miyim? Sahaf da dedi ki olur hocam. Şimdi bunları götüreceğiz oraya ve soracağız, izin alacağız. Eğer izin verirlerse içeriği de çekeceğim size. Hangi kitapları beğendiğimi veya hangi kitapları aldım. Eğer izin vermezlerse de zaten en son eve döndüğümüzde bu kitapları aldım, şunları verdim, şöyle şöyle oldu diye size anlatırım. Hadi başlayalım. Bescheid, wenn ich dir noch ein Wunsch erfüllen soll. Und ja, ich mag es heiß, weil ich niemand brauche, der meine... Arkadaşlar geldik. Şu an Sevgi Kitap Evi'ndeyiz ve izin de aldım içeriden. Dedim ki işte takas ederken video çekebilir miyiz, bakabilir miyiz? Tabii dediler, olur dediler ama şöyle bir şey var. Dün benim görüştüğüm arkadaş beyefendi burada yokmuş şu anda. Yani inşallah sıkıntı çıkmaz. Bu süreci de sizle paylaşacağım. Şunlara bakar mısın? Yani yememişim, içmemişim, okumuşum. Bu pehlivan da bana yardım eden pehlivan. Bu ağır olduğu için ben taşıyorum. O hafif olduğu için ona taşıtıyorum. Aynen, hafifleri sana taşıtıyorum. Şöyle kitapçının yanında bahçe var. Bahçede kitaplara bakacakmışız. Halinden çok mutlusun. Teşekkür ederim. Biraz da bu şekilde bekleyin. Hemen şöyle bir hamiş vereyim. Kitabın kapağı neden yok biliyor musunuz? Benim üniversitede bir tane köpüşüm vardı. O yemişti. Kitaplarımın kapaklarını hep yerdi. Konuştuk. Tüm kitaplara bakıldı. 55-56 tane kitabım çıktı. Şimdi hem ikinci el raflarına hem normal raflara bakacağız. Beğendiğimiz böyle 1500-2000 bandındaydı değil mi? O kitapları böyle seçeceğiz. En son bakarlar zaten. Okuduğum ama kitaplığımda eksik olan klasikleri ekleyeyim mi sence? Çünkü bazılarını lisede okumuştum. Yoksa hiç okumadıklarıma mı gideyim? Değil mi? Bence hiç okumadım. Aynen, mantıklı. Çizgi roman, manga yoktu değil mi? Buradan sormadık. Burada yok. Daha önce gelmiştik biz buraya. Aa bak, burası ikinci el. Gel. Önce buralara bakalım. Genç bir kardeşimiz bütün duygularını dökmüş kitaba. Sana alayım mı bunu? Allah aşkına dua et. Adam dua edin diye yalvarmış, daha ne yapsın? Aynen. Senin keşke sana da mikrofon taksaydık. Güzel espriler yapıyorsun, boşa gidiyor hep. Yüksek sesle yapayım bunu. Vallahi herkes bakıyor işte böyle. Bugün de dikkatimizi çektik. Gözüne takılan, benim aradığım bir kitap varsa bak diyeceğim de nasıl bakacaksın? Aa, Pukka günlük bile var. Neyse ki okundu evde hepsi. Kitaplara bakamıyorum. Bak, utandım. Bu ne? Aşık ve Sadist. Senin istediğin kitaplar varsa söyle, onlara da bakayım. Diyeceğim, evde zaten senin okumadığın bir sürü kitap var ama yine de varsa söyle. Mükemmel bir kameramansın. Bak, harika bir kameramansın. Hani para versem senin gibisini bulamam. Şimdi Stephen King falan arıyoruz. Buralara baktım. Niye tekrar döndüysem. Aynen. Bir daha bakayım diyorum. Aklımda soru işareti kalmasın diyorum. Sence Freud yaşasaydı şu anda sosyal medya psikolojisi diye bir kitap çıkartmış mıydı? Kesin çıkartır. Değil mi? Bence de. Cilt çıkartır. İşte anne karnında görmediğiniz ilgiden kaynaklı sosyal medyada ilgi görmeye çalışıyorsunuz.
Üf. Dünyaca ünlü Kore draması varmış. Böyle ilk defa gördüm. Schopenhauer peki yaşasaydı günümüzde sosyal medyada tanışıp aşık olanlar için ne derdi? Aşk maşk yok. Sen onun fotoğrafına aşıksın. Bir tane film var ya şey diyor. Ben sana değil senin resmine aşığım diyor. Eski Türk filmi. En son Ayıklarım. Şimdi böyle alıyorum ama bir manga uyarlamasını okumuştum yakın zamanda. İncelemesi de YouTube'a gelecek. Ya çok böyle incelediğim videolar var ya benim bütün okuduklarımı. Bana bunlardan alabilirsin. Hangisinden? Buna benziyor. Bunlar, futbolcu mu bunlar? Evet, futbolcu. O öndeki siyah beyazlı Beşiktaşlı değil miydi? Bunu da ekleyelim, bende yoktu. Safiyanslar var bende. Hakan Mingüç'ün Uzun İlişkilerin Sırrı kitabı varmış. Şarkıcı değil mi? Kinyas ve Kayran mesela benim kitaplığımda yok. Ama acayip seviyorum Hakan Gündar. Ama okudum bunda. Neyse almayacağım. Bir daha okumam. Okudum zaten. Gerek yok. Yola öyle çıkmadık sonuçta. Buralarda test kitapları var. Bak şurada İngilizce kitaplar var galiba. Yok. Gayet Türkçe bunlar. Klasikler, okey. Klasikler var bende. Bir de ön şeye bakalım, vitrine. Vitrinde birkaç bir şey görmüştüm. Gördüğüm buydu, bu bende var zaten. İmam-ı Gazali'nin kitabı varmış. İclal Aydın'ın kitabı var. Böyle funkolar varmış bunda. Tipe bak. Şunun filmini izlemiş miydin? Yeşil yok. İzlemiştin değil mi? Çok iyiydi. Kasaya gidelim, en son gösteririm. Arkadaşlar bir güzel kitaplar almışım. Gerçekten içime sindi. Hani böyle alayım diye almadım. Okumadıklarımdan aldım. Okuduğum kitaplara falan tekrar dönmem dedim. Kitapçı abi de sağ olsun çok iyi karşıladı. İlk bir çekindim acaba olmaz diyecekler mi diye. Çünkü biz farklı birisiyle konuşmuştuk WhatsApp'tan. Ama sonra okey aldım. Ayrıca kitapçıda bir manga rafı yapıyorlardı. Onu sonradan gördüm çünkü önceki geldiğimde yok denmişti bana. Gayet keyifli oldu. Şimdi size kitapları göstermek isterdim ama bavula koyduk. Kasada kapattım hani çünkü belki şey diyecekti yani bu olmaz ki bir kitabı öyle alamadım. Ama o kitap zaten hani benim okumadığım ama şu anda hani lise düzeyinde bir kitap ama ben okumamıştım. Bir yetişkin bakış açısıyla bakmak gerekiyordu. Felsefe kitabıydı. Sophie'nin Dünyası, onu da söyleyeyim. Şimdi eve geçeceğim. Eve geçince de size hemen göstereceğim şunları aldım diye. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle öğrenci genç kardeşlerim. Elinizde böyle bir imkan varsa, çevrenizde bunu yapan sahaf varsa kitaplarınızı bu şekilde takas edebilirsiniz. Başka ufuklara böylece yelken açmış olursunuz. Bununla birlikte eğer böyle bir şey yapamıyorsanız ikinci el uygulamalarda satın. Biraz uzun vadede satılıyor. Ama yine de illaki vardır alıcısı her kitabın diye düşünüyorum. Hani o uzun süreci beklememek için ikinci el uygulamalara koymadım ben. Yoksa yorumlarda da bana yazmıştınız ki hani ikinci elde satabilirsin diye. Neyse hadi bakalım neler almışım. 55 veya 56 tane kitap verdik takas etmek için. Bakalım ne kadar kârdayız. Şimdi şunu duyar gibiyim. Bunları ikinci elde satsaydın daha çok kâr ederdin. Doğru, çok doğru. Ama bilin bakalım kimin buna sabrı yok. Hatta kitaplardan bir tanesini zorla aldım biliyor musun? Bir çirkinleştim orada, dedim ki ya dedim olur mu öyle 55-56 kitap vermişim, bir tane daha şunu da alacağım falan dedim. Öyle aldım. Hatta başka bir kitap daha almıştım Sophie'nin Dünyası diye. Onu vermedi. Gözümüz kalmıştır. Stephen King'in Karanlığı Seversin romanını aldım. Dan Brown'un hem kitaplarını hem kitap uyarlaması filmlerini seviyorum. O yüzden neden bunu da eklemeyeyim dedim. Okudukça belki aylık okumalara eklerim. Siz genelde çizgi roman, manga içeriklerimi sevdiğiniz için bunları eklemiyorum. İsteyen olursa yazar, aylık okuduğum romanları da ekleyebilirim. Sırların Sırrı yine bir Dan Brown
Brown kitabı daha. 3 etti. Bak şimdi şok olacaksınız. Bu ikisini ikinci el tarafından aldım. Lovecraft aldım. Lovecraft'ın bir manga uyarlaması var. Onu okudum. Çok hoşuma gitti. Daha önce tabii ki pasaj okudum. O kadar kitap okuyup Lovecraft okumamak olur mu? Olmaz. Ama hiç böyle elime alıp nitelikli bir şekilde Lovecraft okumamıştım. Bu kitapla da onu yapacağız sanırım. Bir set var arkadaşlar. Böyle Lovecraft'ın tüm kitapları falan var içinde. Hatta setin tasarımı da tamamen şu şekilde. Aslında giderken şunu hayal ettim. Hani Lovecraft'ın o seti belki vardır kitapçı dedim ama o şekilde yoktu. Bir tek bulabildiğim Lovecraft buydu hatta. Orada Lovecraft deniz canlılarından korktuğu için korku öğeleri olarak, gerilim öğesi olarak da tasarımlarını hep deniz canlıları tarzında yaparmış. Tasarım derken yani betimlemelerini. 4 kitap ve geldik sonuncu kitaba. İkinci elden aldığım yine bir Stephen King kitabı. 3'ün çizgileri. Yani çok eski bir basım hatta şöyle sararmış yan yana koyarsın. Gerçi bu da ikinci el de. Şu 0 mesela. Aradaki zaman farkı renklerden anlaşılıyor sanırım. Bu şekilde böyle 55 kitap verdik. Şunlar 0 ama. Şu Stephen King ve bu iki Dan Brown kitabı 0. Diğer Stephen King ve Lovecraft kitabı ise ikinci el. Öyle arkadaşlar. Güzeldi bence, verimliydi yani. İşime yaramayan kitapları verdim. İşime yarayabilecek kitapları aldım. Eğer aranızda takas yapmayan varsa bu video ona bir öneri olabilir. Biraz araştırabilir. Biraz da bıktırıcı bir kişiliğin olmalı. Çünkü tahminimce hangi kitapçıya giderseniz gidin şöyle bir bakacaklar kitaplarınıza. Sonuçta onlar sizin istemediğiniz kitaplar nihayetinde. Ama biraz mücadele edebilirseniz benim gibi başarılı olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.